Honda HR-V ile birlikte Göcek'teyiz. HR-V, Honda'nın 1999 yılında üretmeye başladığı ve 2006 yılında üretimine son verdiği kompakt crossover modeli. Aradan geçen onca yıldan sonra Honda HR-V'yi yeniledi ve Avrupa'da satışa sundu. Ben de Portekiz'in Lizbon şehrinde Honda HR-V'nin 1.5 litrelik benzinli motor ve otomatik şanzıman seçeneğine sahip versiyonunu test edip sizlerle paylaşmıştım. Şimdi sıra bu aracın 1.6 litrelik dizel motorlu ve manuel şanzımanlı versiyonunu test etmeye geldi. Fakat bu test sürüşü videosunu izlemeden önce benim size önerim ekranın sağ üst köşesindeki i butonuna tıklayarak yeni açılacak pencerede daha önce yapmış olduğum Honda HR-V videosunu izlemeniz. Bence hiç vakit kaybetmeyin, o linke tıklayın ve daha önce yapmış olduğum test sürüşü videosunu izleyin. Sonra gelin burada buluşup bu motorla HR-V'nin nasıl sürüş özellikleri sunduğunu hep beraber inceleyelim. Tekrar hoş geldiniz. Honda HR-V ile ilgili merak edilen birçok konuya daha evvelki test sürüşünde değinmiş olduğumu gördünüz. O yüzden o detaylara tekrar bu testte değinme gereği duymuyorum. Şimdi bence asıl merak edilen bu yeni 1.6 litrelik dizel motorun Honda HR-V ile nasıl bir birliktelik sunduğu ve nasıl sürüş özelliklerine sahip olduğu. O yüzden hiç vakit kaybetmeden motorla ve sürüş özellikleriyle ilgili kısma geçelim bence. HR-V'nin kaputunun altında kullanılan 1.6 litrelik iDetect diye adlandırılan motor 120 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. Bu motoru ben daha önce hatırlayanlarınız olacaktır. Honda Civic Hatchback ve Honda CR-V testlerinde de kullanmıştım. Ve her iki testte de motorun ne kadar iyi çekiş özellikleri sunduğunu, ne kadar iyi tutumluluk potansiyeline sahip olduğunu ve şahsen o motoru ne kadar beğenmiş olduğumu söylemiştim. Aynı durum bence HR-V'de de geçerli. Çünkü bu motor HR-V'nin kaputunun altında da tıpkı Civic Hatchback'teki ve CR-V'de olduğu gibi iyi performans özellikleri sunuyor. Tutumluluk potansiyeline sahip ve kesinlikle beklentileri sonuna kadar karşılıyor. 300 Nm'lik torkun rakamsal olarak gayet iyi olduğu kadar sürüş anlamında da sizin sağ ayağınızın altında o gücü, o torku hissetmenizi sağladığını da söyleyebilirim. Bu 120 beygirlik 1.6 litrelik dizel motor Honda ailesinin diğer modellerinde olduğu gibi sadece 6 ileri manuel şanzımanla sunuluyor. Hemen elinizin altında olması bence kesinlikle sürüş zevkine bir artı katıyor. Motorla şanzımanın uyumlu bir birliktelik içinde çalıştığını söyleyebilirim. Sadece çok alt devirlerde kalmamanız lazım. Yani 1500 devir seviyelerinin altına düştüğünüz zaman kesinlikle bir alt vitese düşmeniz gerekiyor. Onun haricinde bu tip uzun yol kullanımlarında 6. vitese alıp rahat bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Daha önceki HR-V testinde şu an mevcut CR-V'de kullanılan 1.6 litrelik 4 tekerlekten çekişli otomatik şanzımanlı güçlü dizel motorun olup olmayacağını bilmediğimi söylemiştim. Fakat bunun olmayacağını öğrenmiş vaziyetteyiz. Yine de dizel otomatik şanzıman meraklıları için Honda yetkililerinden öğrendiğim bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Henüz net bir tarih olmamakla birlikte önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle 2017'nin sonu veya 2018'in başına doğru bu araçta bu kullanmış olduğum 120 beygirlik 1.6 litrelik dizel motora otomatik şanzıman eklenmesi planlanıyor. Bu tabi güzel bir haber ama buna ne kadar sevinirsiniz bilmiyorum. Çünkü sonuçta bu araç 2015 yılından beri Avrupa'da satılıyor ve 2018 yılında bu aracın otomatik şanzımanlı bir versiyonun olacağı haberi sizi ne kadar sevindirir bilmem. Ama yine de eğer öyle bir merakınız, öyle bir beklentiniz varsa da ileride buna kavuşabileceğinizi söylemem lazım. Yol tutuş anlamında HR-V bana sorarsanız dinamik özellikler sunuyor. Özellikle de küçük crossoverlarla kıyaslandığı zaman. Videonun başında HR-V'nin kompakt crossover olduğunu söylemiştim. Şimdi neden küçük crossover diye sorabilirsiniz. Çok haklısınız çünkü açıkçası ben bu aracı nereye konumlandıracağımı bilmiyorum. Bunu Honda yetkililerine sorarsanız onlar birebir rakip olarak bu araca Nissan Qashqai'yi görüyorlar. Ancak boyutlarını incelediğimiz zaman HR-V ne kompakt crossover'lar boyutunda ne de küçük crossover'lar boyutunda. Yani ikisinin ortasında bir yerde yer alıyor ve hem
kullanılan malzemelerin kalitesi, hem sürüş özellikleri hem konforu, bu anlamda baktığımız zaman da küçük crossover'lardan kesinlikle daha üstte. Ama kompakt modellerle yarıştırdığımız zaman da onların bana sorarsanız biraz daha altında kalıyor. Yalıtım anlamında HR-V'nin fena şeyler sunmadığını söyleyebilirim. Özellikle bu tip pürüzsüz asfalt üstünde ilerliyorsanız kesinlikle yol sesini içeriye yansıtmıyor. Fakat bozuk asfalt üstünde gittiğiniz zaman evet, içeride yol sesini duyuyorsunuz. Gelelim son olarak da HR-V'nin yakıt tüketimi konusuna. Motorun tutumluk potansiyeli olduğunu baştan söylemiştim ve bunu net bir şekilde bence ortaya koyuyor. Çünkü ben bu aracı Dalaman Fethiye arasında performanslı diyebileceğim şekilde yaklaşık 106 kilometredir kullanıyorum ve şu anda yol bilgisayarında bana 5.9 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu değer tabii ki muazzam değil ama eğer bu araçla ekonomi yapmak isterseniz kesinlikle yakıt tüketimini çok aşağılara çekebileceğinizi söylemem lazım. Sınıfsız HR-V bir sene rötarlı da olsa ülkemizde satılmaya başladı. Başarılı sürüş özellikleri, geniş yaşam ve yükleme alanlarıyla HR-V'nin elinin kuvvetli olduğu ortada. Fakat tahmin edebileceğiniz gibi bu sınıfta rekabet kıyasıya devam ediyor ve kimin ne yapacağını kestirmek kesinlikle çok zor. Fakat onlara kıyasla daha uygun fiyat etiketine sahip HR-V'nin gayet iyi bir seçenek olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu araçla ilgili merak ettiğiniz soruları videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Tabii ki önümüzdeki haftalarda izlemek istediğiniz modelleri de. Görüşmek üzere.